Emekli maaşıyla gezdiririm. Evet, gezdir. Arka taraftaki Yüken. Bu yola çıktığımda hiç yabancı dilim yoktu benim. Sıfır. Müjdat abi de kendine gül böreği söyledi. Hemen şurada tavuklu pilavımız var. Bilet de geçiliyor oradan. Ben geçtim biraz önce bedava. Kapıdaki görevli kız beni tanımadı. Geminin yanından böyle kayıkların geçtiğini görüyorlar ve o kayıkların içerisinde birileri oturuyor. İşte kıtır ekmekti, noodle'du vesaireydi, hemen burada hazırlıyorlar. Bak ablamız orada hemen. Ablamız dilek diledi, bir mum yaktı. Onu şimdi bir kartonun içerisinde nehre bırakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yaklaşayım hatta. Ablamızın dileği gerçek olsun. Hadi ablam, yapabilirsin. Aha gayret. Aha bıraktı. Böyle nehirde akıp gidecek. Bir sürü dilek mumu görebiliyoruz. Karşıda da artık gün batmak üzere. Güneş gitti. Son böyle kırıntıları var ışığın. Güzel bir manzara var. Şu manzarayı görünce, kayıkları görünce şey geldi aklıma. Karayip Korsanları'nda hangi filmdi bilmiyorum. Jack Sparrow Ölüler Diyarı'na geçiyor ya. Siyah İnci ile birlikte. Sonra işte Barbossa ve ekip onu kurtarmak için, oradan geri getirmek için oraya gidiyorlar. Jack'i buluyorlar, Siyah İnci ile birlikte geri dönüyorlar. İşte normal hayata dönmek için Siyah İnci ile yolculuk yaparken bir gece geminin yanından böyle kayıkların geçtiğini görüyorlar ve o kayıkların içerisinde birileri oturuyor. O kişiler de artık hayatını kaybetmiş ve öteki dünyaya, ahirete giden kişiler olarak tasvir edilmiş. Hatta Elizabeth'ti karakterin ismi. İşte kız orada babasını görüyor. Baba filan diyor, halat atıyor, çık gemiye filan. Orada şey diyordu, artık onlar hani başka diyara geçiyor, geri getiremeyiz onları. Öyle bir sahne vardı, o canlandı direkt gözümde bu kayıkları görünce. Böyle ikişer, üçer, dörder oturmuşlar. Nehirde tur yapıyorlar arkadaşlar. Güzel bir görüntü var şu an. Çok güzel bir görüntü var. Neredeyiz? Bu güzel görüntü nerede? Vietnam'ın Hoi An şehrinde. En son neredeydik? Nha Trang'daydık. Evet, yanlış hatırlamıyorum. Nha Trang'daydık. Oradan otobüse bindim. Ben Hoi An'a geldim arkadaşlar. Bu videoda hep birlikte Hoi An şehrini gezeceğiz. Şöyle sizlere şu manzarayı göstererek videoya başlamak istedim. Gündüz bayağı bir sıcaktı. Biraz da video editlemem gerekiyordu. O yüzden gündüz vakti çıkmadım. Hava biraz kararsın istedim. Kararmaya yakın çıkmak istedim. Birlikte gezelim, görelim istiyorum burayı. Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Böyle nehrin kenarında gezimize başlayalım. Bu videoda yalnız olmayacağım. Şimdi sizleri dostlarımla tanıştıracağım. Sohbet, muhabbet, burayı gezeceğiz. Sizlere burayla ilgili bilgiler de vermek istiyorum. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Bayağı turistik bir yer benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Abi tüm enerjinle geldin. Evet. Enerjiyi topladım. Keyifler nasıl? Arkadaşlar sizleri, Gökberk'i zaten tanıyorsunuz. Selamlar. Gezsek de beraber bir an çok gezenti diyecektim sana. Çok gezenti bizi andı ya. Selam Burak söyle. abi, Çok Burak abi ve Seda abla. Bizi tanımıyor ama biz onları tanıyoruz. Onlara selam olsun. Gökberk'i tanıyorsunuz. Gezsek de beraberiz ve Müjdat abi. Emekli gezgin. Ben Deniz Emekli Gezgin. Abi Vietnam nasılsın? muhtarı. Aynen, Vietnam muhtarı. Abi Kanalın ismini değiştirebilirsin. gerçekten kanalın ismini Vietnam muhtarı yapabiliriz ya. Yok, artık ben de Vietnam'dan ayrılma kararı aldım. Hızlı bir şekilde çıkacağım yani. Bu karara etki etmiş bulunuyoruz Evet. birazcık Gökberk'le birlikte. Aynen. Bir gezelim dolaşalım istiyorum Aynen, abi. Ben senin hikayeni anlatmak istiyorum. Güzel bir hikayem var. Hikayeni anlatmak istiyorum videoda. İlham olursun diye düşünüyorum bence izleyicilere. İnşallah. Nasıl buldunuz abi şehri ilk intiba olarak? Şöyle bir size mikrofonu vereyim mi? Ben çok beğendim abi. Öncelikle ben hislerimi paylaşayım. Hem gezelim, aynen. Etrafı da gösterebilirsin, bizi de çekebilirsin. İlk intiba olarak çok beğendim. Anladığım kadarıyla bugün benim burada ilk günüm. Gündüz geldim sadece. Ufak bir şehir. Çok turistik bir şehir. Dünyanın her yerinden turist alıyor. Sen burada konaklıyorsun da ben burada konaklamayı tercih etmedim. Da Nang'dan geldim ben buraya. Motosiklet kiraladım. Onun da bilgisini vereyim. Belki öyle yapan Kaça arkadaşlar kiraladınız olur. motoru? Otelden 150.000 Vietnam donguna kiraladık günlük. 6 dolar. 6 Amerikan dolarına yalnızca pasaportumuzu verdik. Bu arada dışarıda bir rentekara sorduk. 2 milyon depozit istedi. Bence kaldığınız otel veya hostelden kiralarsanız sadece pasaportu verip 150.000'e yarım saatlik bir yolculukla gelebilirsiniz. Yolda bisikletle gelen arkadaşlar da vardı. Kondisyonunuz iyiyse bisikletle de tercih edebilirsiniz. Rahat bir yol, güzel bir yol. Hoi An çok güzel. Ya şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem, böyle romantik gözüküyor. Sanki bir Venedik gibi değil mi? Gitmedim daha önce Evet, ama evet. Venedik gibi.
Harika, çok beğendim bu şehri vallahi. Mutlaka bence Vietnam'a yolunuz düştüyse gelin bir şu görseli görün derim. Müjdat abi, senin de fikirlerini merak ediyorum. Ya bu benim ikinci gelişim aslında. Siz ilk defa Abi görüyorsunuz. boşuna muhtar demiyorsun burada. Siz diyorsunuz ya ilk gözlemlemesi. Bu benim ikinci gelişim. Ben daha önce de geldim buraya. O zaman da çok etkilenmiştim aslında. Hani şu anda da gene benim geldiğimde TED dönemi olduğu için çok daha kalabalıktı abi. Bu arada TED de buranın bayramı. Evet. Bunu da söyleyelim. TED. Aynen. Buranın Allah bir bayramı. Allah. Buranın bayramı, yılbaşısı, Kalabalığa Çin baksanıza ya. Abi burada inanın, hani şu an bilmiyorum hayal edebiliyor musunuz ama burada yürüyemezdiniz bile. O kadar kalabalık yani. Açık havada bile şu köprüden karşıya geçerken böyle kanter içinde kalmıştım Bizim o havada Cumhuriyet bile. Bayramı gibi bir şey Kesinlikle. çünkü yani insanlar bekliyor ki bu günü kutlasınlar. Evet yani Yoksa tabii. yılbaşı da mı denebilir? Yeni yıla girişi. yıl girişi. Özür dilerim. Doğru. Yılbaşı. Cumhuriyet Bayramı. Yeni yılı kutluyorlar. Doğru. Bir an bağımsızlık günüyle karıştırdım Yok, ben. yok. Doğru. Pardon. Çin takvimine göre buranın yılbaşısı. Aynen. Çok müthiş bir kalabalık vardı. Tabii Çin takvimi olduğu için burada Çinli, Koreli, Avrupalı bir sürü turist vardı. O anlamda da yani şu köprüden inanın saatlerce köprüden karşıya geçmeyi bekledik biz. Hani geçemiyorsun. Orada bir sıkıştık, izdiham oldu. Hava esmesine rağmen bile kanter içinde kaldık yani. Şimdi şurada bir köprü var. Bunu biliyor musun abi? Bu ne köprüsü? Gel şuradan bir yakına doğru gidelim mi oraya? O Mostar Köprüsü. Onu Abi vallahi Mostar'a benziyor. Hiç benzemiyor ya bu arada. şakasını yaptım. Ben de bilmiyorum da bilet de geçiliyor oradan. 130. Ben geçtim biraz önce. Bedava. Bize kapıdaki görevli kız beni tanımadı. Vietnam muhtarını tanımadı. Yeni başlamış. Dedi ki 120 bin donka bilet almanız lazım. Biz de buradan dolaştık. Aslında şeyden geçtik. Ben Kafeden oradan geçtik. kafama göre yürüdüm abi. Kimse bir şey demedi. Geçtim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Sizin yanınıza geldim. Vallahi sen iyi gelmişsin. Ha, bileydim video çekerdim orada. Köprünün hikayesini öğrendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere buradan. Güzel bir tasarımı, mimarisi var. Japon köprüsüymüş ismi. Şu köşede bir tane bilet ofisi var. Eğer buranın hikayesini bir rehberden dinlemek istiyorsanız buradan rehber kiralıyorsunuz diyeyim. Buradan ücreti ödüyorsunuz. Rehber sizle geliyor. Köprüyü geziyor ve anlatıyor. Çok güzel bir tasarım var yalnız ya. Bakın şöyle Japonca artık bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum Japonca bilmediğim için. İçeriye giriyorsunuz böyle heykellerle, heykelciklerle, belli başlı yazılarla. Bunlar büyük ihtimalle bir hikayedir. Bunu anlatıyor. Burada işte bilet kontrolü yapıyorlar. Bunun sebebi de hani şey yaparsanız rehberle gelip dinlerseniz hikayenizi öyle bedavadan dinleyemiyorsunuz. Buradan güzel bir manzara var. Şöyle göstereyim. Japonlar zamanında burada ticaret yaparken Japon bölgesi ve Çin bölgesi varmış. O iki kısmı birleştirmek için böyle bir köprü yapmışlar. Burası bir liman kenti aynı zamanda arkadaşlar. Eskiden çok önemli bir liman kentiymiş. Buraya bir köprü yapmışlar ki iki ticaret noktasını bağlamak için Japonlarla Çinliler arasında. Bunun yanı sıra bir de nehri rahat geçebilmek için yapmışlar bu köprüyü. Şu an tapınak kısmındayız. Japonların inancına göre bir deprem canavarı varmış, Namazu. Buradaki Japon sakinler bu canavardan yani dünya dışı varlıktan korktukları için buraya bir tapınak inşa etmişler. Sanırım o tapınak bu tapınak arkadaşlar. Çok emin değilim. İnsanlar gelip burayı ziyaret ettiğine ve bunun hikayesini arka taraftaki arka taraftaki o tapınağın hikayesini dinlemek için rehber kiralıyorlar. Büyük ihtimalle orasıdır diye düşünüyorum. Her neyse bu Namazu'dan korunmak için tapınak inşa ediyorlar ki burada huzur içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilsinler. Japon bölgesi ve Çin bölgesi de bu sebeple bağlanmış oluyor bu köprü sayesinde ve tabii nehrin de karşısına geçmiş oluyorlar. Ticaretleri devam ediyor. Tapınakla birlikte Namazu da onları rahat bırakıyor. Böyle bir hikayesi var. 16. yüzyıldan bahsediyorum bu arada. O dönemlerde burası çok önemli bir ticaret kentiymiş, liman kentiymiş. Bugün bizler geliyoruz. Tabii mimarisi de buraya gelip ziyaret etmemizde çok önemli bir faktör. Çok güzel bir mimarisi var. Geliyoruz, ziyaret ediyoruz arkadaşlar ve böyle hikayeleri hem dinliyoruz, öğreniyoruz hem de videolar sayesinde sizlere de aktarma şansım oluyor. Abilerimiz ekmek parasını kazanıyorlar bu şekilde.
ne yapıyorlar? Pedallıyorlar bu şekilde. Tuk-tuk'un farklı bir versiyonu, yani bacak kuvvetine dayalı bir versiyonu. Ne güzel bacak dedim öyle ya. O bacak dedim böyle bastıra bastıra. Buradan şimdi bilet aldık. Şu arkadaki botlara bineceğiz. Thank you so much. Abla çok tatlı ya. Şu ablamızı takip edelim de. Ne kadar? 1 ile 3 kişi arasında binerseniz 170.000 dong. Oo, bayağı bir sıra var ha. Bunların hepsi bot için bekliyor. Hepsi bot için bekliyor. 1 ile 3 kişi arasında 170.000 dong. 3 ile 6 kişi mi 4 kişi mi onu tam hatırlamıyorum. 220.000 dong. Sıraya geçtik. Anında şu karşıdaki botlara bineceğiz. 3'ü geçersin. 4-6 3 ile 6 kişi değil mi? 4 ile 6 kişi olursa 4 ile 6 kişi. 120 bin dolar. Heh, tamam, ben onu bir an unuttum. Thank you, thank you. Bunu da 20.000 donga satıyorlar. Böyle işte yakıyorsun mumu, atıyorsun nehre, dilek diliyorsun yani. diliyorsun. Yaparız bir ara bunda. Böyle Bir hep beraber şeye mi binelim de. bineceğiz acaba bot turuna? Yoksa Yok, 3 kişi bineceğiz biz. Bir üzüldün sen. evet, keşke hep beraber binseydik. Burada arkadaşlarımız var. Kızları görünce üzüldü ya. Hello. bir yüzündeki şeyi gördün değil mi? Japan. Japan. Oh, which city in Japan? Arigato. Arigato değil mi? Osaka. Oh, perfect. Arigato mas. Arigato muydu? Arigato no? Arigato. 3 for 50. Aa, thank you. 3 tanesini 50'ye bıraktı. Okay. Abi gaza gelip atlamayın suya. 15 dakika kadar bekledik. Geç kanka. Teker teker biniyoruz ki sıkıntı yaşamayalım. Hello. Heh. Here? Okay, thank you. Aman 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 aman. Aman aman aman. Güzel sallandı. Neler varmış. Can yele, ben yüzeriz de elektronikler sıkıntı ya. Vallahi Yeşillendik ha, baksana. Geç dayım. Bu kısa bir tur bu arada. Çok uzun bir tur olmayacak tabii ki de. Kaç dakika söyledi? Ben bilmiyorum. Thank you. Tamam, şurada dursun ya. Okay, thank you. Elektronikleri bağlar. ben yiyeyim ya. Ha, ceket. tamam, Zorunluymuş ceketleri Zorunluymuş. giyiyormuşuz, zorunluymuş. Biraz böyle Venedik havası var Vallahi sanki. gitmedik ama filmlerden. Ben de gitmedim de yani meşhur ya. Aynen. Öyle bir hissiyat, öyle bir hava veriyor. Baksanıza bayağı da kalabalık yani. Öyle böyle değil. Türkiye. Turkey. Toniki. Tonik. Ha, tonik. Toniki mi diyorlar? Ya hepsini sıralıyorum ben. Hangisi denk gelirse. Burada güzel bir köprü var. Daha arkada. Az önce harika bir o yerini biraz daha böyle. Kişi başı 60.000 oldu. O da ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı $2,5 diyebilirim arkadaşlar. Yani maksat şu aktiviteyi yapalım. Buraya kadar gelmişken yapalım. Dolunay var yalnız ha. Çok da güzel bir dolunay var. Kopanya'da da ayıp var. Şey var, zamanı varmış. Bir tane böyle şey aldık arkadaşlar. Ne denir buna? Dilek. Dilek dileyeceğiz. Aynen. Aynen. Şimdi bir dilek dileyeceğim. Bu dileğim ne dinleyeyim abi? Bu golü bütün insanlık adına atıyorum. Aa, sönme. Tamam. Şimdi böyle mumumuzu yaktık. Dileğimizi dileyeceğiz. böyle- Ne yapıyoruz? Nehre bırakıyoruz. Ağız tadıyla Aynen. Dileğim Gezmek- şudur ki bol bol gezelim, sağlıklı olalım, huzurlu, keyifli. Dilek ama söylenmez ya. Niye söyledik gibi şimdi? Ben ama bütün insanlık adına diledim. evet. Doğru. Bütün İsimler- coğrafyamız adına diliyorum. Ben huzurlu bir coğrafyada, Değil güzel mi? bir coğrafyada, Onlardan mutlu bir adam- coğrafyada gelecek nesiller yaşasın istiyorum. O yüzden onlara adadım bu dileğimi. O yanda bu dileği diledim. Bakalım coğrafyamızda neler olur. Ben bir de gezmek isteyenlere inşallah bu videoyu izleyen herkes buraya gelir. Böyle dileğini diler. Evet, seyahat ve huzur dileyelim ya. Onlar da dileklerini salarlarken bizi de anımsarlar. Buran Evet. dileğiyle geldik. Evet. Oğlum coğrafyayı batırdın. Öyle dilek mi dilenir? Yorumlara yazın bakalım siz neler diliyorsunuz. Çok değişik bir aktivite oldu. Abimiz de bayağı şey çıktı. Sıcakkanlı çıktı. Sağ olsun. Fotoğrafımızı filan çekti. Nehir turuna devam ediyoruz. Yani birazcık turistik bir şehir gördüğünüz üzere. Bu arada bu tura katılmak istiyorsanız belirli başlı yerler var. Oralardan satın alıyorsunuz turu. Şimdi karşınıza birkaç kişi gelecek.
gel sana 300'den ayarlayayım bu turu falan diyecekler. Kabul etmeyin hemen. Sorun soruşturun. Boşu boşuna kazıklanmayın yani, gelecek olanlar için bu bilgi. Böyle turistik yerlerde maalesef buldu mu yapıştırıyor insanlar yüksek fiyatı, oradan kalanı cebine atıyor maalesef. Dileklerde gidiyor nehirde. Önemli bir ticaret kenti. Eski zamanlarda önemli bir liman kentiymiş. Şu an tamamen turizmden insanlar geçimlerini sağlıyorlar. Gördüğünüz üzere bayağı da bir turist var yani. Gündüz vakti çok sakindi ama akşam bayağı bir kalabalıklaştı. Tabi buranın çevresi de meşhur. Sadece şehri görmeye gelmiyorlar. Çevresini de geziyor insanlar. İşte tapınaklar, şelaleler, dağlar vesaire. İnsanlar sadece şehri gezmeye gelmiyorlar. Turumuz bitti. Ara sokaklarda kendimize restoran alıyorduk. Şöyle bir restoran bulduk. Gayet otantik ve güzel gözüküyor. Fiyatlar çok pahalı değil gibi geldi bize. Buranın yerel bir lezzeti var. Böyle güle benzeyen bir mantı yapıyorlar. Ondan yemeye geldik. Şöyle restoranın içini göstereyim sizlere. Ablalarımız burada tabakları hazırlıyor. Geleneksel şekilde hazırlıyorlar. Hem siz izleyebiliyorsunuz. Burada böyle soslar vesaireler var. Şöyle göstereyim sizlere. Hello, xin chào. Şöyle göstereyim. İşte kıtır ekmekti, noodle'du vesaireydi, hemen burada hazırlıyorlar. Bak ablamız orada hemen haşladı pilavı tabağa koyuyor şimdi. Ne yapıyorlar? Tepsi de hazırlıyorlar. Dilerseniz tepsi olarak söyleyebiliyorsunuz. Dilerseniz böyle tabakta söyleyebiliyorsunuz. Gökberk tepsi söyledi bu şekilde. Farklı farklı şeyler var. Biz Müjdat abiyle böyle bir gül mantısı söyledik. Beyaz gül mantısı tavuklu. Acı sosla birlikte geldi. Bir de Müjdat abi tavuklu pilav söyledi. Bunun fiyatı 82 bin dong. Aslında pahalıymış abi ya. Ya bu restoran ne pahalı ne ucuz da bu gül mantısı için biraz pahalı olabilir. Çünkü hiç doyurucu olacağını sanmıyorum ya. 3 dolar civarı bu. Ama hiç doyurucu olacağını sanmıyorum. Bu 2,5 dolar. Bunun fiyatı da 8 dolar filandı. Ya düşündüğünde doyar mısın abi? Bence doymazsın gibi. Doyarım ya. Şu ikisinde doyarsın, evet. Evet. Abi kültürel bir deneyim yapıyoruz şu anda. Kültürel bir deneyim. Neden hemen kafamız doymaya gitti? Abi çok açım ben çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. O yüzden doyma odaklıyım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim çünkü. Bizim yemeklere yakın olsun diye. Sen garantiye aldın kendini. Güzel bir restoran ama bu arada. Güzel bir restoran ama şu tepsiyi beğendim. Şu tepsi gayet güzel. Hadi afiyet olsun. Buranın meşhur bu. Gül böreği diyeceğim. Gül böreği değil mi? Böreği. Gül Gül mantısı. mantısı oğlum. Aklım bak gül böreğine gitti, şöyle sarımsaklı yoğurtlu olsa. Salatamız var. Biraz daha böyle karidesli, yine şurada bir sarmamız var. Sosumuz var. Müjdat abi de kendine gül böreği söyledi. Hemen şurada tavuklu pilavımız var. Burak da yine Aynısını söyledim gül ben de. mantısı deneyimledi. Bu arada bu pirinç. Dışı pirinç. Pirinç dışı kağıdı diyorlar buna. Pirinç kağıdını böyle içerisine bir şeyler koyuyorlar. İçine de karides görüyorum. Karides var ve sebzeler var. Vallahi Bu gül mantısı da muhtemelen pirinçten geliyor. birçoğunu bilmiyorum Pirinç ama ve tavuk olması deneyimleyeceğiz lazım. beraber. Biz buranın tadını çıkartmaya başlayalım artık yavaş yavaş. Kanka bir tadımını yapıp değerlendirir misin? Tabii Bizim ki. için? Şöyle benim kamera da kayıtta. Tamam. Buranın lokal lezzetlerinden çünkü. Acı sosa batırıyorum biraz. Gül mantısı bakalım nasılmış. Ay, sos da çok iyiymiş bu arada. Afiyet olsun. Sossuz deneyim, sossuz. Ben de bir deneyeyim. Evet, sosla gayet iyi bu arada ya. Sossuz bilmiyorum da. Ay iyi. Çok da acı değil bu sos ya. Biraz acı. Ama güzel. Güzel. lezzet katıyor. Güzel. Bayağı lezzet kasıyor sos. Ama dediğim gibi doyurucu değil ya. Yani ben biraz daha büyük olur diye düşünmüştüm de olmadı. Saat şu an akşam 8.30. Ara sokaktaki dükkanlar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Yani erken saat olmasına rağmen ve bu kadar turistik bir yer olmasına rağmen ilginç geldi bana yani kapanması.
Bizdeki şey gibi düşünün buraları. Ufak bir şehir burası ama sahil kenarındaki kasabalarımız olur ya, biraz daha böyle hani tatil bölgeleri. Öyle bir yer gibi düşünün. Yani bizde ara sokaklar neredeyse sabaha kadar açık. Burada 100.000'e yani 4 dolara böyle dürüm yapıyorlar. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah'a şükür iyiyiz. Döner Hoş yapıyorsunuz geldiniz. abi. Hoş bulduk abi, Elinize merhabalar. sağlık. Oo, humus da var. Tabii canım. Ay 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 ay. Ben de çıkıyor burada şimdi. Ne diyorsun? Aha işte Oo, bayılırım falafele. Ellerinize sağlık abi. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Abi kaç yıldır buradasınız? Sorayım hemen. Çok yeni. 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 Sizin işletme mi burası? Aşağı öyle. Oo, hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. abi. Allah bol kazançlar. Bol kazançlar abi. Görüşürüz. Nereden? İstanbul. İzmir. Ya hoş geldin. Siz neresi abi? Alaçatı Port. İstanbul. 7800 otel. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler olsun. Abi bu arada ismin neydi? Benim adım Sabri. Sabri abimiz burada şey yapıyorlar. Aa, yazıyormuş zaten burada ya. Sultan İstanbul kebap yazıyormuş. Çok fazla var ya. Vietnam'da böyle çok fazla iş yapan insanlar var. Zaten önceki videolarda da az çok göstermiştim sizlere. Burada abilerimiz de güzel yere dükkan açmışlar bu arada. Bak, onu da göstereyim ha. Çok güzel yere dükkan açmışlar. Nehrin kenarı canlı, gördüğünüz üzere bir sürü insan var. Bu fener bırakıyorlar ya, işte mum yakıyorlar, bırakıyorlar. O fener bırakma geleneğiymiş. O bir Çin geleneğiymiş. Atalarının ruhlarını onurlandırmak için bunu yapıyorlarmış. Onu öğrendim bu arada. Bu diyarlardan göçüp giden insanların yollarını aydınlatsın diye öyle bir gelenek oluşturmuşlar. İlginç geldi bana. Biz de birilerinin yolunu aydınlatmışızdır yani. Güzel dileklerimizi dileyip gönderdik mumumuzu. Burada bir grup var, fotoğraf çekiliyor. Gitti, bizimkiler de dahil oldu. Seni yerim lan. Hello. Gel tokalaşalım. Gel tokalaşalım. Güzelliğine bak. Merhaba. Burası da şehrin gece pazarı. Bu tarz lambalar çok popüler burada. Her yerde görebiliyorsunuz. Çok hoş duruyor yalnız ya. Bayağı hoş duruyor. Alıp evinize de götürebilirsiniz. Satıyorlar buralarda. Vietnam'da nereye giderseniz gidin gece pazarı oldukça meşhur. Her şehirde bir gece pazarı kuruluyor ve çok kalabalık. Yani insanlar ciddi anlamda gidip geziyorlar, vakit geçiriyorlar. Keyifli oluyor gece pazarını gezmek. Ya müzik varken video çekmek o kadar sıkıntı ki, telif atıyor çünkü YouTube. Bir de insanın başı ağrıyor bir süreden sonra ya. Vietnam biliyorsunuz en popüler kaju yetiştiricilerinden bir tanesi. Ben aldım, yedim, gayet de lezzetli. Şu şekilde kabuklu, dilerseniz soyarsınız, dilerseniz direkt yersiniz. Bayağı lezzetli yani. Etli etli, bir de böyle içi şey çıkmıyor, boş değil. Öyle bayat mayat değil, gayet güzel. Abi hazır gece pazarındayız, böyle sessiz bir ortam bulduk, müzik yok. Aynen. Şimdi sen ne zamandır geziyorsun? Arkadaşlar bu arada Müjdat abi emekli gezgin ismi altında YouTube kanalı var ve Instagram sayfası var. Ben zaten aşağı bırakacağım, takip edersiniz. Abone olursunuz. Benden yorumlarda selam gönderirsiniz. Abi şimdi sen ne zamandan beri yoldasın? Nereden esti gezmek? Çünkü senin konseptin şu: emekli maaşıyla dünya gezilir mi? Gezilir mi? Aynen. Mikrofon sende abi, buyur. Eyvallah kardeşim. Şimdi ben dediğim gibi daha önce, yani onu sana söyledim tabii. YouTuber gurmesi bir adamım. 5 senedir pandemiden beri bütün YouTuber'ları aşağı yukarı izliyorum. Gezginleri ama. Hani YouTuber'lar derken gezgin YouTuber'ları. EYT çıkmadan önce emeklilik de öyle bir hayal gibi bir şey. Daha 7 sene vardı benim emekliliğe. Sonra EYT çıkınca bu gezme işi kafamda daha fazla oturmaya başladı. Yani daha fazla etkilenmeye başladım, öyle söyleyeyim. Sonra hatta böyle bir gün Instagram'da böyle kaydırırken birisi denk geldi. İsmini hatırlamıyorum ama hani ona çok teşekkür ediyorum. Siz dedi bayramda dedi köye gitmeyi de tatile gitmek mi zannediyorsunuz yani, veya gezmek mi zannediyorsunuz şeklinde bir şey söyledi. Abi ben orada ampuller yandı aslında. Kız kardeşimize, kimse ismini hatırlamıyorum ama ona çok teşekkür ederim. Ben o anda gezmeye karar verdim. Emekli de olmuştum. Emekliliğim de çıkmıştı. Sonra ani bir kararla ben böyle Tayland'a biletimi aldım. Tayland'ı bir ay gezdim. Sonra Vietnam'a geldim bir ay. Vietnam'dan çok etkilendim. Sonra Bali'ye gittim. Tabi o arada YouTube hani kanalı da açmıştım. Öyle YouTube işi de yapıyordum. Sonra Bali'de bir küstüm nedense. Bilmiyorum. Kamerayı falan bıraktım. Fırlattım attım. Hatta kamera o gün bugündür kırık, camı çatlak. Sonra buraya tekrar Vietnam'a geri geldim. Ben Vietnam'dan gerçekten çok etkilendim o arada. Vietnam'a geri geldim. Vietnam'da ben Gökhan'la tanıştım. Sonra Gökhan tekrar o
tam böyle sönmekte olan ufak ufak tüten hayalimi tekrar canlandırdı. Abi devam et, yaparsın, edersin gibi gaz verdi bana, öyle söyleyeyim. Sonra tekrar YouTube çekmeye başladım. Yaklaşık işte dediğim gibi 14 aydır bu Asya coğrafyasında 4 tane ülkeye gittim. Şimdi bu sayıyı çoğaltmak istiyorum. Asya coğrafyasından da aslında çıkmak istiyorum. Orta Asya'yı da, ne bileyim belki Balkanları da, daha sonra inşallah seneye senin gibi ilk aslında gidişim Arjantin olacaktı benim, yani o taraf olacaktı, Güney Amerika olacaktı. Bu seneye olacak inşallah. Bunu da aslında insanlara göstermek isterim. Ya emekli maaşıyla gezilebilir mi? Ben gezebiliyorum, öyle söyleyeyim. Ama sadece biraz temkinli olmakta fayda var. Yani bazen böyle bütçe sınırları zorluyor, otel paraları vesaireler falan, ama bu coğrafyada yetiyor. Onu söyleyeyim. Emekli maaşıyla gezilir mi? Evet, gezilir. Bence gezilmeli de yani. Fark ettin mi? Herkes sana bakıyordu abi. Şey gibi oldu böyle. Televizyon programı gibi oldu. Ben bölmek istemedim hiç. Abi güzel bir şey yapıyorsun aslında. Yani istesen hiç YouTube kanalı açmazdın. Kendi başına, kendi maaşınla gezmeye çalışırdın. Ama sen YouTube kanalı da açtın ki hani bakın benim aslında gelirim çok değil. Şu kadar. Çünkü bizim memlekette emekli parası biliyorsun o kadar yüksek değil emekli maaşı. abim zengindir. Bilmiyorum ha, gerisini bilmiyorum artık bak. Emekli gezgin diye biz şey yapıyoruz. İşin şakası, sen düşük bütçeyle işte emekli halimizle hani aman yaşımız geçti biz şey, bu arada gençsin abi, çok yaşlı da değilsin de hani aman işte belli bir yaşı geçtik, ülkeden çıkmayalım, evden çıkmayalım, konfor alanımızı bırakmayalım dememişsin, yola çıkmışsın, güzel bir şeyle Evet, ilham evet. alıyorsun. Ben o yüzden konuşmak istedim seninle. Belki ilham alacak olanlar olur, takip etmek isteyenler mutlaka olacaktır. Mutlaka. Yani sen bütün detaylarıyla, artısıyla, eksisiyle her şeyini paylaşıyorsun kanalında. Ve bayağı şey bilgiler ve hap bilgiler de Hap veriyorsun. bilgiler yani. veriyorum. İzleyici de aslında benden bu anlamda memnun gibi gözüküyor. Çünkü yolda karşılaştığım o kadar çok insan oldu ki. Seni görüp de yola çıkan olmuştur mutlaka. Tabii. Bir de ben bu Vietnam coğrafyasında, hani bu Güney Asya coğrafyasında Vietnam'da çok uzun süre kaldım. Çok uzun süre kalınca burada ister istemez beni izleyip de gelen veya ne bileyim Gökhan'ı izleyip de gelen, burada beni yolda görüp de karşılaşan, boynuma atlayan insanlar bile oldu. Senin sayende geldik veya sizin sayenizde geldik şeklinde. Bu tabii beni mutlu ediyor yani. İnsanların beni izleyip de veya bize güvenip de yola çıkıp gelmeleri. Hatta ben gördüklerimin birçoğuna soruyorum. Nasıl? İşte beklentilerini karşıladı mı? Memnun kaldın mı? Anlattığımız gibi mi? Vesaire falan. Hatta daha dün biriyle yolda karşılaştık. Dedi ki o verdiğin hap bilgiler sayesinde ben kimseye sormadan buraya kadar geldim. İlk defa dedi yurt dışı deneyimim ve hiç dedi yabancı dilim yok. Çok güzel abi ya. Bu arada Gökhan Naçank videosundan hatırlıyorsunuz Gökhan'ı. Naçank'tı değil mi? Doğru söylüyorum Evet, şehrin adını. Nihaçank'ta beraber gezmiştik. Sizlere de tanıtmıştım. Bir önceki videoydu yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ondan sonra video çekmedim, doğru. Benim kafa gitti yorgunluktan abi ya. Var ya. Ama hikayen güzel abi ya. Bence ilham verici. Yani en azından bizim insanımıza direkt böyle dokunabilecek bir hikaye. Yani konfor alanınızı terk edin abi diyorsun direkt. Evet. Yaş önemli değil. Tabii ki bütçe biraz önemli bu işlerde. Yani parasız gezilmiyor ve belli bir insan konfora alışınca hemen o konforu komple bırakayım, çok kötü şartlarda gezeyim. O biraz gençlikte oluyor gibi. Ama Evet, senin yani yaptığın şey güzel bir mesaj veriyor karşı tarafa. Kesinlikle. Yani şimdi bazı gençlerimiz mesela var, izliyorum ben de. Otostopla geziyorlar veya şeyle geziyorlar. Ben şahsen bunu yapamam. Hani bir kere falan böyle geçen hostelde kaldım ben. Bir hostel videosu atmıştım mesela. Hostel deneyimi olsun diye. Çünkü videolarda konuşuyoruz, anlatıyoruz. Hostel diyoruz. Hostel ne? O yüzden hani bir hostel göstermek istedim. 2 günlük bir hostel tuttum. Hani dedim belki çekemem, edemem. O da müsait olmaz. Hani o anlamda 2 gün tuttum. Ne olur ne olmaz diye, Gördüm garanti o olsun diye. fotoğrafı. Bir 3 tane genç arkadaşa Aynen, fotoğraf aynen. çekebilsin. Çok güzel arkadaşlıklar da edindim aslında orada. Bilardo oynadık, ne bileyim oyunlar oynadık falan filan. Buranın o güzel avantajı var. Hazır izninle ben kaldığım hosteli de tanıtmak istiyorum. Bunun sebebi de şu. Dediğin gibi hostel kültürünü bilmeyen insan çok. Hostel dediğimiz paylaşımlı oda arkadaşlar. 4 kişi, 6 kişi, 8, 10. Ben valla kaçak en son bir yerde 100 de gördüm. Makedonya'da çok kalabalık bir hostelde de kaldım. Yani tabii ki o çok nadir oluyor da genelde işte böyle 8-10 kişi bir odada kalıyorsunuz. Paylaşımda daha ucuz oluyor. Mesela benim burada konakladığım hostel abi gecelik $5 kahvaltı dahil. Kahvaltısı açık büfe. Yumurtası var, pilavı var, meyvesi var, tatlısı var. İşte tavuk mavuk yapıyorlar. Bayağı güzel. Havuzu var. Ortak alanı çok iyi. İşte bilardo oynuyorlar, dart oynuyorlar. Aktivite falan oluyor akşamları. Gayet keyifli, güzel bir yer Kesinlikle. ve
Bir de Normalde ben birinciye de mesela... ödül falan veriyorlar. Evet böyle. evet evet. Sen birinci oldun galiba. Biz bilardoda birinci Bravo. oluyorduk. Mükemmel oynuyor bu arada. Biz oynadık bilardo da eski bilardoculardan kim kaldı? Bir Semih Saygıner, bir sen abi. Bizi bir de çok yıpratmadı bir de o gün. Yani hostel sosyalleşme adına çok keyifli bir alan. Çok keyifli. Ve ucuz abi yani. Mesela 5 dolara kalıyorum ben. Vietnam bu açıdan çok iyi. Hostelleri falan bayağı uygun. Ya çok güzel arkadaşlıklar da oluyor. Yani bu yola çıktığımda hiç yabancı dilim yoktu benim. Sıfır. Ama şu an biraz Böyle vardır. derdimi anlatacak kadar artık ben konuşabiliyorum yani. Neden? Çünkü Gittiğim zaman- yapıyorsun, Aynen, aynen. pratik yapa yapa. Hostele gittiğimde kendi başıma check-in'imi yapabiliyorum veya bir otele gittiğimde kendi başıma translate'i falan çıkarmıyorum artık. Yani telefonu cebimden çıkartıp "Lan ne dedin? Telefona ne demiş falan diye sormuyorum artık. Çok önemli bir nokta. Bunun da sebebi, abi bak dedin ya ben hiç İngilizce bilmiyordum diye. Bak Evet. seyahat ede de öğreniyorsunuz. Bizim insanımızın en çok tedirgin olduğu konu nokta bu. dil mevzusu. Ama bunu da Ya yolda deneyimliyorsun teknoloji yani. aslında yardımcı oluyor ama bence yani öyle de kolay kaçmamak lazım. Hep böyle telefonla işini çözmeye kalkmamak lazım. Çünkü mesela ben şunu da gördüm. Mesela bazı insanlarla tanıştım ben. Hani dilim yettiğince tanıştım, konuştum falan. Bir yerden sonra telefonu çıkartınca mesela kaçıyor insanlar. Evet evet. Sohbet et. Ya Yani istiyor ki çabala biraz bilhassa yani. Aynen Avrupalılar falan hani kesinlikle kaçıyor veya çok iyi ana dili İngilizce olan bir hanımefendiyle tanıştım mesela. Konuştuk. Hani söylediklerini anlıyorum mesela. Hani o anda böyle bir basit bir soru sordu ama beynim dondu. Hani anlayamadım. Telefonu çıkardığından çıkardım. Ondan sonra böyle omzuma vuraraktan thank you dedi. Kalktı gitti mesela. Hani uzaklaştı gitti. Hani bitti yani muhabbet bitti o Evet. anda. Bıçak gibi bitti yani. o yüzden biraz böyle pratik yapa yapa dil öğrenirsek yolda Kesinlikle. sosyalleşme açısından bu da. Ya- Yoksa her türlü işi translate'le de çözersin bir sıkıntın oldu mu. Kesinlikle. Ama sosyalleşemezsin. Ama hiç hani gerek kalmıyor. Zaten immigration'larda, Hı hı. ne bileyim resepsiyonlarda veya restoranlarda aslında hani sorulan sorular hep klasik. Tabii, belli başlı bir Aynen, çerçeve aynen. var. O belli başlı çerçeveyi öğrendin mi immigration'a soruyorlar. Kaç gün kalacaksın? Rezervasyonun var mı? Ya Falan yürüyelim filan abi. gibi. Çok da sormuyorlar aslında ama bir iki kere sordular bana. Yani 15 ülke falan değiştirdim yani. Aynı ülkeler arasında belki git gel ama bir iki defa böyle soruldu bana. O çok normal ya. Aynen. Yani bildiğim için de hemen cevap verebildim veya dedim ki işte yok rezervasyonum yok. En ucuz hosteli buluyorum mesela. Onun rezervasyonu ediyorum. Ondan sonra mesela ülkeye girişimi kolaylaştırıyor. Çok güzel. Şimdi yok desem bilmem ne desem bu sefer başka sorular gelecek, farklı sorular gelecek. O zaman belki dilim de etmeyecek. Orada başlayacaksın bocalama falan. Yani Bak bu da bunu geze öğrenmişsin Tabii, abi tabii. işte ya, tecrübe oluyor bu tamamen. Eyvallah abi ya, vallahi çok teşekkür ederim. Rica ederim Senin kardeşim. tanıma gerçekten çok memnun oldum. Şans eseri denk geldik yani burada. Vietnam'da çok fazla insan tanıdım. Böyle sürekli hello. No problem, no. How are you? You good? I'm good, thank you. Thank you. Çok tatlı buranın insanı ya. Abi vallahi çok teşekkür ederim sohbet için. Çok keyifli bir sohbetti. Senin de tanımalarını istedim. çok. Çünkü dediğim gibi yani güzel bir şey yapıyorsun. Ben de- Devam et lütfen. Eyvallah. Ben de seninle tanıştığıma çok memnun oldum gerçekten. Hatta sana belki Güney Amerika'da gelen yazanlardan biri de benim. Evet, ben İşte yok sorulduğumda mesaj atmış Müjdat abi. Ben tabii çok fazla mesaj verdi. O dönem hiçbirini kontrol edemedim. Tekrardan kusura bakma abi. ya o ayrı. Burada tekrar onun sohbetini yaptık. Onun için attım ayrı. Onun öncesinde de atmışımdır belki hani. Atmışımdır attım. İşte bende de bir aslında yurt dışı korkusu vardı. Hani çıkma, tek gezme falan filan. Bir de Kırmışsın işte- ama onu. Aynen kırdım. Hani sana da yazmışımdır mutlaka. İşte birlikte gezelim mi? Yok kameranı tutarım. Bilmem ne falan gibi. Şimdi aynı şeyleri bana da yazıyorlar. Ama ben anlıyorum. Ama ben seninle bak hiçbir şekilde hani bir yazışmamız yokken ben Instagram'dan yazmışım. Yaklaşık işte 2 yıl olmuş olayın üstünden geçeli belki. Evet. Belki daha fazla olmuştur. Bilmiyorum. Hani aslında bir dönüş bile olmadı. Bir konuşmadık. Önceden de bir tanışmışlığımız yoktu. Evet, burada random şans eseri tanıştık. Aynen. İşin güzelliği de o aslında. Yani Aynen. yolda böyle çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Onun hikayesini dinliyorsunuz. Sohbet, muhabbet, güzel bir dostluk kuruluyor yani. Kesinlikle, Bu da yani- seyahatle mümkün oluyor işte. Aynen öyle. İşte o konfor alanını terk edip çıkıp gezmek yani eğer gezmek istiyorsanız tabii yani Mesaj- kimseyi de zorla mesaj- gezdirmiyoruz ama yani Evet, gezmeye merakınız varsa, yoksa zaten keyif yapmayın. alamazsınız. Kesinlikle öyle. Merakınız varsa güzel bir mesajdı abi. yani ben gerçekten istiyordum. O yüzden çıktım. Yani burada Türkiye'den 10.000 kilometre uzakta takip ettiğim, sevdiğim bir insanı Vietnam'la Eyvallah abi, çok teşekkür tanışmak ederim. nasip oldu. Hani karşılaştık. Öyle insanlar da bence yazmayın yani sizinle gezebilir miyim? İşte ne bileyim kameranı tutarım. İşte birlikte gidelim. Korkma abi çık ya. Çık yola, Çık o yola. insanı yolda bir şekilde Bir şekilde bulursun, denk karşılaşırsın. geliyorsun. Yani- Dünya gerçekten küçük ya. İlla ki yani
Hatta yani beni takip ettiğim bir sürü insan vardı. Ben hani başkalarıyla da karşılaştım. Ben de çok gezginle Çok gezginle karşılaştım. Yani karşılaştım. hani sosyal medyaya bir şey paylaşmayan hiç fark etmez yani. Aynen. Takipçisi olan olmayan ya da hiç sosyal medya kullanmayan. O an dediğim gibi ben bir ara YouTube'u böyle bırakmıştım falan. O bıraktığım dönemde aslında birçok böyle hani herkesin tanıdığı çok bilinen YouTuber'larla, gezginlerle de tanıştım mesela. Ama dediğim gibi YouTube falan da olmadığı için gidip de kimseye ben hani fotoğraf çekilelim mi veya rahatsızlık vermedim. Kimisinin yanında kız arkadaşı vardı. Sadece uzaktan bir selam verip geçtim veya ben gördüm o beni görmedi gibi. Vaktimiz oldu. Kimisi dedi ki abi buyur hani bir şeyler içmek ister misin gibisinden. Tanıştık mesela. Hani ona duygularımı söyledim mesela ama ben bunu reklam amacıyla da hiçbir şekilde hani öyle bir şey de kullanmadım. Zaten dediğim gibi bırakmıştım da video falan da çekmiyordum aslında. Hani demek ki geziliyormuş da abi hani geziliyor ve o sevdiğiniz, takip ettiğiniz insanlarla da bir şekilde bir yerlerde yolunuz kesişiyor. Ama siz de gezmeye devam Dünya edersiniz. küçük işte, Dünya gezersen, küçük. Aynen gezersen. öyle, gezersen dünya küçük abi. Şehrin her yerinde o kadar güzel kafeler var ki her bir sokakta böyle insanın oturası ve bir şeyler yiyip içesi, etrafı gözlemleyesi geliyor. Burada da güzel bir tapınak tarzı bir yer var ama kapılar kapalı. İnsanlar burada vakit geçiriyorlar. Çok fazla Avrupalı turist var ya. Özellikle Britanya'dan çok fazla turistle tanıştım hostelde. Hostelin yarısı Britanyalı olabilir. Yaşlar da küçük bu arada, böyle 20, 22, 23 o yaşlarda. Gençler geliyorlar burada geziyorlar. Abla ne yapıyor ya? Bir şeyler yakıyor burada. Böyle şeyin önüne bazı yiyecekler, meyveler, içecekler falan koymuşlar. Büyük ihtimalle yine bir dua, bir ibadet ediyor. Videoyu bu kalabalıkta bitirebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. Bayağı kalabalık. Gitgide kalabalıklaşıyor.